Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılım testinde sıkça kullanılan taklit nesnelerinden bahsedeceğim. Mock nesneleri diye tabir edebileceğimiz taklit nesneleri, mevcut sistemin tamamlanmamış olması, kullanımının maliyetli olması veya güvenlik risklerinin bulunduğu durumlarda gerçek nesneler yerine kullanılabilirler. Gerçek nesnenin kullanıldığı bir birime test yazılacağı zaman bu gerçek nesne hazır olmadığı için birim testini ertelemek ya da yazmaktan vazgeçmek yerine daha doğru yaklaşım gerçek nesneyi taklit edecek bir mock nesnesi kullanmaktır. Burada test edilmek istenen birimin kendisidir. Birimin kullandığı gerçek nesne değildir. Dolayısıyla taklit nesnesi kullanmak gerçek nesneden kaynaklanacak fakat bizim test ettiğimiz birimden gelen bir hata olarak algılayabileceğimiz durumları engelleyecek ve doğrudan test ettiğimiz birime odaklanmamızı sağlayacaktır. Günümüzde birçok programlama dili mock nesneleri oluşturmak için framework sağlamaktadır. Bu videoda Java'da JUnit 5 kullanılarak mock nesnesi nasıl oluşturulabilir bundan bahsedeceğim. Bunun için Mockito çerçevesini kullanacağız. Mockito taklit nesneleri oluşturmaya izin veren Java için yazılmış bir test çerçevesidir. Şimdi konunun anlaşılması için Eclipse üzerinde bir proje yazalım. Eclipse'de bir proje oluşturdum. Buradaki senaryoda yardım paketleri görevliler tarafından ihtiyaç sahibi konutlara ulaştırılmaktadır. Projemizde görevli ve yardım paketi sınıfları yazılmış fakat konut kısmı yazılmamıştır. Bunu tabii yazılmış fakat ulaşma problemi olarak düşünebileceğimiz gibi güvenlik problemlerinden dolayı kullanamadığımızı da düşünebiliriz. Ayrıca konuttan bağımsız olarak ben sadece görevli kısmını test etmek istiyorum. Bu söylediğim durumlar taklit nesnesi kullanmak adına uygun durumlardır. Projeye paket ekleyelim. Daha sonra yardım paketi isimli bir sınıf ekliyoruz. Projeye iKonut isminde bir arayüz ekliyoruz. Bu sadece bir arayüz olduğu için gerçekleştirime ihtiyaç duyar ve o gerçekleştirimin şu an mevcut olmadığını belirttim. Evet, bu konut arayüzünde aslında iki tane fonksiyon bulunmakta. Bu konut yardım paketi aldı mı bunu kontrol etmesi gerekiyor ve bu konuta yardım paketi göndermesi gerekiyor. Tabii ki bundan kalıtım alacak konut herhangi bir işte bir konut burada olabilir. Bundan kalıtım alan ve bunları gerçekleştirmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi böyle bir şu an bunu gerçekleştiren bir konut birimi aslında bu projede şu an yer almıyor. Son olarak projeye görevliyi temsil edecek sınıfı ekleyelim. Özetle görevli yardım paketini parametre ile belirtilen konuta gönderiyor. Fakat daha önce konut yardım paketi almışız, paketi göndermiyor. Projeye test klasörü ekleyelim. Aynı isimde paket oluşturalım. Paketin içerisinde görevli test isminde görevli sınıfını test edecek sınıfı ekleyelim. Evet, görevliden bir nesne oluşturduk. Daha sonra görevlinin göndereceği erzak paketini yani yardım paketini oluşturduk. Fakat bu paketi gönderebilecek bir konut bulunmuyor. Dolayısıyla testi bu şekilde yazamayız. Mockito çerçevesini kullanmak için videonun açıklamalarına da eklediğim kütüphaneleri projeye ekliyoruz. JUnit 5 içinde Mockito nesnelerini kullanmak için test sınıfının üstüne extend with ifadesini ekliyoruz.
Daha sonra taklit nesnesi olan konut nesnesini tanımlıyoruz. Eğer üstüne mock ibaresi getirilmez ise test null referans hatası verecektir. Burada mock çerçevesinin en önemli metotları olan when, then return metotlarını kullanıyoruz. Buradaki amaç yardım paketi gönder fonksiyonu çağrıldığında true değerini döndürmesini sağlıyoruz. Çünkü bu paketi ben oluşturdum ve daha önce konuta bir paket gönderilmedi. Dolayısıyla burada amacım görevlinin yardım paketi göndermesinde herhangi bir hata var mı? Eğer burada hata yoksa daha sonra konut yardım gönder fonksiyonu test edilecektir. Evet, bu şekilde test ettiğimizde testin başarılı bir şekilde geçtiğini görebiliriz. Yazılım testi alanında oldukça önemli olan ve sık kullanılan taklit nesnelerinin bir özet halinde daha iyi anlaşılması adına basit bir örnek üzerinde vermeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.